Merhabalar sevgili Boğa ve yükselen burcu Boğa, ay burcu Boğa olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldin sevgili Boğa burcu. Bakalım. Arkadaşlar düşen karta bakar mısınız? Yani Boğalar diyor ki kalbim çok kırıldı. Sevgili Boğa burcu, kalbinin çok kırıldığını söylüyorsun. Konuşmaya ihtiyacım var diyorsun. Şöyle bir bakalım, yaz aylarında seni bekleyen güzellikler nelerdir? Bakalım gelecek olan enerjiler nelerdir diyelim. Son kez kartlarımı senin için bir karıştırıyorum. Şöyle bir aldım arkadaşlar. Gelsin bakalım. İlk kartımız büyücü. Büyücü kartıyla başladık sevgili Boğa burcu. Yani yaza çok sıkı hazırlanmam lazım ve gerçekten hazırım dediğim bir durum var açıkçası. Hani şey vardı ya arkadaşlar, gönder gönder gelsin. Böyle bir durum var açıkçası. Tılsım dokuzlusu daha çok kendi değerini bulma ile alakalı. Yani kendi alanını keşfetme, kendi alanını koruma, maddi manevi. Bununla alakalı güce gelebileceğin bir yaz ayı olacak senin için. Kartlarımızın hepsini karıştıralım arkadaşlar ve bu şekilde yorumlara devam edelim. Yıldız kartı çok güzel geldi. Şöyle bir koyalım. Bakalım. Kılıç dörtlüsü. Bakalım. Değnek yedilisi. Yani şu kartlar bir gelmese olmaz. Değnek altılısı çok güzel. Ama burada şey de var, yani hani zafere giden yol bu çile kutsal. Zafere giden yoldaki çektiğim çile kutsal diyorsun açıkçası. Ve burada resmen zirveye doğru bir tırmanış var sevgili Boğa burcu. Aynı zamanda hani böyle şey vardır ya, kendi tırnaklarımla kazıdım. Kendi emeğimle geldim, çalışarak, yani alnımın teriyle kazandım. Böyle bir etki var açıkçası. Şöyle yapalım ya, bu kartlar çok rahat karışmıyor arkadaşlar. Şöyle bakalım, kılıç onlusu. Kule kartı. Bakın arkadaşlar, yaz ayına girerken bir şeyler bitiyor sevgili Boğa burcu. Çok net bitişler var. Ölüm kartı, bu kadarını beklemiyordum. Bayağı ciddi bir dönüşüm var yalnız arkadaşlar. Çok ciddi ve çok önemli bir dönüşüm var hayatının pek çok noktasında. Daha çok kariyer hayatıyla ilgili bakar mısın? Hemen şöyle bir son kartımızı aldık. Para kralı geldi. Bu kılıç üçlüsünü almıyorum arkadaşlar. Şöyle bir tane daha alayım dedim. Bakalım. Yani tamam, şimdi önce dikkat etmen gereken konulardan bahsedeceğim ama zaten gelecek olan güzelliklere odaklandık arkadaşlar. Yaz aylarında seni neler bekliyor dedik. Şimdi geçtiğimiz 7'li vadeler, 7 aylık süre içerisinde böyle bir mücadele verdiğin konular çok baskınmış. Yani 7 vurgusu çok baskın arkadaşlar. Bazılarınız için 10'lu vadeler, 5'li vadeler, 6 vadelerde çok önemli olacak. Çok önemli senin için sevgili Boğa burcu. Burada böyle kafan çok karışık. Yani seçenekler içerisinde boğulduğun bir durum söz konusu. Bazılarınız psikolojik olarak da kendini çok kötü hissetmiş olabilirsin. Hani böyle neyin içindeyim, karar veremiyorum tam olarak. Bu düştüğüm durum nedir? Düştüğüm durumun yani nasıl bir halin içindeyim gibi bir sorgu söz konusu açıkçası. Ve burada evet, hani kafa karışıklığı çok fazla. Bunu nasıl adlandırabilirim ki? Hani seçenekler arasında boğulmak, durumların, olayların, kişilerin senin zihnini çok karıştırmasıyla alakalı bir mesaj verdi. Şimdi öncelikle diyor ki bak, bu daha çok bunu geçtiğimiz 7 hafta ve 7 aylık süre içerisinde çok yaşamışsınız arkadaşlar. Bu durum artık senin için geçecek. Çünkü bak, bu önümüzdeki bir aylık süre içerisinde hayatında çok önemli. Yani 20 Nisan'da dinliyorsan 20 Mayıs tarihine kadar düşün ama hani o kadar olacağını zannetmiyorum açıkçası. O kadar uzayacağını zannetmiyorum. Çünkü tam da senin döneminde bir şeyler çok daha güçlü bir şekilde dönüşecek açıkçası. Daha çok birli vade diyelim. Yani bir gün, bir hafta, bir aylık süre diyelim en fazla. Aşamalı olarak hayatında pek çok şey değişecek. Ve burada sana zarar veren, seni aşağıya çeken, yani burada çevresel faktörler, bak rakiplerin, düşmanların o kadar çok fazla ki. Yani burada resmen hani böyle aşağıya insin. Yatsın, yattığı yerden kalkamasın hiçbir hareket. Yani burada senin yıldızını düşürmeye çalışıyorlar.
konumun, statün, ismin, aklın, bilgin, güzelliğin, güzel enerjin. Anlatabiliyor muyum? Her anlamda. Yani bunun içini çok fazla doldurabiliriz dediğim gibi ama o kadar hani zaman harcamaya gerek yok. Burada böyle zaten karmik bir durumun da içindeymişsin aynı zamanda sevgili Boğa burcu. Burada dediğim gibi önümüzdeki birli vadeler içerisinde hayatında çok köklü bir değişim olacak. Kavgadan, tartışmadan, münakaşadan uzak dur. Hani burada rakiplerin, düşmanların var ama bunlara karşı çok baskınlık gelecek. Şimdi bak burada değnek beşlisi, değnek yedilisi. Burada nasıl bir durum var biliyor musun? Zaten burada bir şey bitiriyorsun. Yani önümüzdeki birli vade içerisinde vadeleri söylemiştim. Net bir şekilde zaten bitiriyorsun. Hani normalde aynı çatının altında, bak aynı çatının altında ya da aynı mekanın, aynı durumun altında hiç fark etmez. Birebir mücadele ettiğin, yani burun buruna mücadele ettiğin kişileri öncesinde bel altına alıyorsun ve birli vadeler sonrasında da hani artık bir yeter. Artık bir dur dediğin bir durumun içerisine gireceksin ve burada çok köklü bir değişim var. Düşüncesel olarak değişmek var, fikirsel olarak değişmek var. Kariyer hayatınla ilgili pek çoğunuz iş değiştirebilirsiniz, meslek değiştirebilirsiniz. Daha çok yeteneklerini kullanabileceğin, kendini, potansiyelini gösterebileceğin bir hal içine girmek. Yani burada üslup olarak da değişmek var açıkçası. Hani artık sizin beni kullanmanıza ben müsaade etmiyorum ya da işte o çirkinlik neyse sevgili Boğa burcu, bunlara böyle bir res çekme durumları var. Düşünce yapın, yeme içme alışkanlığı, nerede ne kadar taviz verdiysen bunların farkına varıyorsun ve burada çok köklü bir bitiş var. Artık kuleden aşağıya atman gerekenleri atıyorsun. Eğer sen bir kulenin içinde hapsolduysan o kuleden artık çıkıyorsun. Bu ne demek biliyor musun? Gizlediğin potansiyellerin, yani şöyle düşün, bir işte bir meslekte çok profesyonelsindir, tam olarak kendini gösteremiyorsundur ya da çok donanımlısındır, çok tecrübelisindir, hani alaylı olarak da yetişmiş olabilirsin. Burada hiç fark etmez, her anlamda yetenekten bahsediyor arkadaşlar. Kendini ortaya koymayla alakalı, kendini göstermeyle alakalı. Şimdi burada her şeyden önce, evet burada birazcık sancılı bir durum var önümüzdeki birli vadeler içerisinde. Kavga, gürültü, bunlara karşı dikkat et, zıtlaşmamaya dikkat et. Bu bitti. Bir diğer etki bu cepte. Bir diğer etki birebir burun buruna mücadele verdiğin kişileri bel altına alıyorsun ve burada artık bir zafer. Özellikle düşmanlarınla alakalı, seni aşağıya çekmek isteyen kişilerle alakalı ve diyorsun ki bak artık çıktım, hallettim, o en büyük sorunu hallettim dediğim bir durum içerisindesin. Zaten burada kimsenin benim enerjimi, güzelliğimi, potansiyelimi düşürmesine izin vermeyeceğim. Yani burada kendi alanını belirlemek var ama sen her ne kadar kendi alanını belirlemek istesen de oradan içeriye sızmak isteyenler var. Bak burada en kötüsü arkanda kaldı. Şimdi hayatına bir güzellik gelecek ama hani burada diyor ki bak enerjinin, burada bir şeyler değişecek, enerjin yükselecek ya. Yine birileri bir yerlere bir sızmaya çalışacak. Sen orada bir taviz verme, sen orada bir düşme. Anlatabiliyor muyum? Manipülasyon da diyebilirsin buna, her şey diyebilirsin. Zaten işi gücü olmayan, yeteneği olmayan, inancı olmayan, aklı fikri olmayan insanlar hep insancıklar diyelim ya da ruhcuklar diyelim arkadaşlar. Hep böyle çirkin şeylerle uğraşırlar değil mi? Böyle bir durum var. Bunlara karşı dikkat et dedi. Zaten burada bir dönüşüm. Yani ben zaten kılıç onlusunu çok seviyorum. Yani kılıç onlusunda hep şey derim ya, zenginlikten önce gelen son düşüş. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir etki var. Burada kariyer hayatınla ilgili, hayatının geneliyle ilgili ve kendini göstermeyle alakalı ve bakın burada aile konuları da var arkadaşlar. Ailede halledilmesi gereken pek çok konuyla ilgili. Artık bir şeylerin yaz aylarında refaha ermesiyle ilgili bir durumdan bahsetti. Ve burada senin gibi toprak grubu biri hayatına girebilir. Güçlü bir ortaklık, güçlü bir birliktelik. Bekar olan arkadaşların varsa evleneceğiniz kişiyle de tanışabilirsiniz. Ya da burada hani güzel bir ilişkin varsa evlilik yoluna doğru da gidebilir pek tabii ki. Şimdi burada kış aylarında da bak geçtiğimiz 7 hafta ve 7 aylık süre içerisinde zaten bazı değişimlere karşı çok direnç göstermişsin. Yani burada hani senin bir şeyleri yapma noktandan ziyade bir şeyler değişiyor hayatında. Zaten bunu fark ediyorsun ama senin de göstermiş olduğun bir direnç de var. Yani değişime karşı da bir direnç gösteriyorsun. Belki de hani bir şeyde bir merhamet de, yani
Fazla merhamet de yapıyor olabilirsin ya da işte alanından çıkmak da istemiyor olabilirsin. Çünkü burada mücadele verdiğin konu hani kişilerden, olaylardan ziyade kendi kendine verdiğin mücadeleyi de gösterir. Alışılageldiğin düşünce kalıpları, işte ne bileyim ben buradan gitmem, ben buradan çıkmam gibi bir takım durum da olabilir. Yani burada belirsizlikler çok olmuş hayatında her şeyden önce. Belirsizlikler, planlarını hayata dökmeyle alakalı engeller çok yaşamışsın. Bir türlü kararlı bir duruş sergileyememişsin. Anlatabiliyor muyum? Ama buradaki artık bu dönem senin için bitiyor. Yani bu kaos senin için bitiyor. Zaten yeni dönemi çok daha güçlü. Hani zaten büyücü kartı bütün elementleri üzerinde barındırdığım bir durumdur. Yani potansiyelin yüksektir iş hayatınla ilgili. Evet, bazılarınız iş değiştirebilirsiniz ya da burada hani zaten güvendiğin, yaptığın, kendinden emin olduğun, zaten kendini gösterdiğin fakat hani burada düzene girmesi gereken bir konu varsa kariyer hayatınla ilgili bunu da artık düzene sokma noktasında oldukça güçlü ve başarılı olacaksın. Burada pek çok boğa burcu isminden söz ettirebilir. Hani burada ben kayboldum, ben yok oluyorum derken burada zaten bak senin bitirmediğin, dayattığın, bitiremediğin ne varsa bunlar bitecek. Burada zaten kendini böyle bir ortaya koyacaksın, yani bir para kralı, para kraliçesi gibi göstereceksin kendini. Parasal konularda zaten yerinin belirlenmesi, sağlamlaşması, buna bir sıkıntı yok. Maddi manevi yeniden her anlamda otoriteni ortaya koymayla alakalı güzel bir etkiden bahsetti. Ve burada her şeyden önce hayatına bir denge gelecek, huzur gelecek sevgili Boğa burcu. Denge çok önemli değil mi arkadaşlar? Yani ne çok fazla ne çok eksik. Ve burada ilişkilerinde de aşk hayatınla ilgili olsun, ikili ilişkilerin olsun, burada bir tutku akacak. Ama ilişkilerin alakalı yani şöyle, herkese hayatına sokmaktan ziyade kaliteli olanları, hak edenleri, çalışanları, üretenleri hayatına sokmayla alakalı. Evet, sağlamcı tarafın devam edecek. Sağlamcı tarafın devam edecek ama yeniliklere açık olarak sağlamcı tarafın devam edecek. Mesela burada çok yoğun tutkular da var. Çok yoğun tutkular da var. Birbirinize karşı alışverişinizin, enerji alışverişinizin, yani şöyle diyeyim, hani biriyle ortaklı bir iş yapıyorsan bile bu arkadaşlık ilişkileri için de geçerlidir. Yani sana iyi söylemeyen, seni tabiri caizse yani gazlamayan, seni ilerletmeyen, değil mi? Gazlamak kötü bir kelime değil galiba. Seni ilerletmeyen kişilerle ne işin olur? Yani böyle bir etkiden bahsetti açıkçası arkadaşlar. Ve burada maddi hayatınla ilgili de hani böyle istikrarlı çalıştığın, ürettiğin ne varsa bunların artık meyvesini almaya başlayabileceğin. Ama burada hani senin ayrıldığın bir alan var. Yani şöyle düşün, yapmış olduğun mesleği ve işi, bak meslek ne olursa olsun, her meslek grubundan, her yaş grubundan arkadaşlarım izliyor sonuçta. Mesleğinle ilgili, yürüttüğün işinle ilgili, yani o işi, o mesleği yapan çok fazla kişi olabilir ama senin yerin ayrı. Senin yerin ayrı, senin konumun, senin durduğun yer ayrı. Böyle bir etkiden var. Etkiden bahsediyor. Yani burada hani meyve yemek diyoruz ya arkadaşlar. O meyvesini toplamak var yani. Burada pek çoğunuz öğretmenlik yapabilirsiniz. Yani burada mesleğinizi tanıtabilirsiniz, duyurabilirsiniz. Yeni projeler, sanatsal konular aynı şekilde. Bu alanlarla ilgili bir şeyler de olabilir pek tabii ki. Burada güzel ortaklıklar da var açıkçası. Ve uzun vadeli, yani seni uzun vadeli başarıya götürebilecek güzel etkilerden bahsediyor. Kariyer hayatınla ilgili. Yani burada bir sıçrama. Yani şöyle aslında zirveye doğru tırmanıyorsun. Tırmanmak değil ama bak önümüzdeki birli vadelerde zaten bir şeyler artık bitiyor. Sanki böyle bir şeyleri ayıklıyorsun. Hani zirveye bir tık kalmış. Yani zaten zirveye çıktın. Okey, orada bir evet ya hani burası oldu diyebileceğim bir noktaya gelmeyle alakalı güzel destekler olacak. Güzel destekler. Ve burada farklı bilgiler edinmek, bak farklı bilgiler, yani almak, boşaltmak, vermek, bilgini akıttıkça sistemin sana bilgi vermesi, hayrını yaptıkça daha çok hayır görmek, daha çok iyilik görmek gibi genişlemek. Ama bu kaliteli, kalıcı genişlemekten bahsediyor sevgili Oğlak Burcu. Yıldız kartını zaten çok seviyorum. Hani başlarken de etki çok yüksekti. Zaten direkt kendini gösterdin açıkçası. Bununla birlikte bahsetmediğim konu var mı? Aşk hayatınla ilgili de uzun vadeli aşk. Tamam mı? Aşkla ilgili ayrı açılım yapacağız zaten. Yani inşallah bu hafta atarız arkadaşlar. Mevcut ilişkisi olanlar ilişkinizi çok daha derinleştirebilirsiniz.
Ama ilişkisi olmayanlar daha çok böyle bir iş ortamı, hani bir iş konusu var yani. Bu vesileyle kalıcıya gidebilecek güzel bir ilişkiye başlayabilirsiniz arkadaşlar. Hani zaten bir ilişkin varsa onda sorun yok. O daha da tatlı bir hale gelebilir. Ama tabii sorunlu, sıkıntılı ilişkin varsa, yani seni burada her anlamda yoruyorsa, narsist biriyle birlikteysen, ki hep hava grupları çıkıyor sizde arkadaşlar. Olmak zorunda değil ama onun gölge tarafını yansıtan bir karakter vardır mesela. Hani artık olmuyor. Biz bir, hani sen bir gitsen mi, ben bir gideyim ya da hani bir gidelim. Burada bir ayrılık olabilir. Sıkıntılı ilişkisi olanlar için söylüyorum. Şimdi tamam, diğer kartlara geçelim. Bence çok güzel özetledik burayı arkadaşlar. Yani burada aslında sabrın, hani sen zaten çok sabırlısındır ama işte o sabrettiğin şeylerin meyvesini almaya başlıyor olacaksın. Bu güzel. Bu güzel. Peki önce dişil enerjiden başlayalım arkadaşlar. Güvenli, yani güvenlik alanın evet çok önemli olacak ama güvenli kazanç, güvenli ilişkiler, güzel bir sağlamlık var yani burada arkadaşlar. Şimdi bakalım buradan Boğa burcu arkadaşım için ne gelecek diyelim. Zevkli, kutsal kafiyeler geldi arkadaşlar. Hayatın zevkleriyle yeniden bağlantı kurarak günlük yaşantına neşe kat. Burada tabii yeni eğitimlere başlamak da olabilir. Yeni hobiler de edinebilirsin. Kendini çok daha rahatlatmak ya da çok daha keyiflendirmek adına güzel başlangıçlar yapabilirsin. Aydınlatılmış yol. Bak diyor ki seçtiğin yol senin için en iyisi. Kalbinin sesini dinlemek ne sana iyi geliyorsa, ne seni rahatlatıyorsa, bu ne biliyor musun? Hani burada bir türlü kurtulamadığın, ben yolumu bulamıyorum, nereye gideceğimi bilemiyorum, güneşimi kaybettim, güneşi göremiyorum, güneşe çıkıp güneşlenmek varken güneşi camın arkasından izliyorum ya da camın arkasından güneşleniyorum dediğim bir noktada bak diyor ki artık yolunu bulmaya başlıyorsun. Yani bu ne demek? Seçtiğin yol senin için en iyisi. Senin için en iyi olan yolu seçiyorsun diyor sevgili Boğa burcu. Bu çok güzel arkadaşlar. Ve içindeki küçük ses dedi. İçinde her zaman küçük bir çocuk vardır. Ona saygını, sesini dinleyerek göster dedi. Yani kalbinin sesini dinlemeyle alakalı da çok güzel bir mesaj verdi. Bir diğer desteğe bakalım. Boğa burcu arkadaşım için gelecek olan mesaj nedir diyelim. Hemen aldık arkadaşlar. Şöyle yapalım bakalım. Ve merak duygun. İşte bu bak, yani mesela böyle mesleğinle alakalı yeni şeyler öğrenmek. Bu sadece meslek dışı da, yani meslekle alakalı da değil. Sürekli yeni şeyler öğrenmek. Sürekli yeni şeyler öğrenmek her anlamda. Yani yeni bir bitkiyi keşfetmek bile olabilir mesela. Bir de benim şu an burnuma çok güzel bir koku geldi arkadaşlar. Hani böyle doğal kokular kullanmak mesela sevgili Boğa burcu, buna yönelebilirsin. Doğal kokular kullanmak, bitkisel şeyler kullanmak, bitkisel ürünler tüketmek. Bu alanlara çok daha kayabilirsin mesela. Hani zaten o alanlarla ilgileniyorum ben diyorsan sevgili Boğa burcu. Hani zaten doğal şeyleri daha çok seviyorum. Katkısız şeyleri, yani öyle diyorsan zaten. Hani böyle daha böyle tatlı şeyler keşfetmek, daha böyle fark edilmemiş lezzetler, kokular keşfetmeyle alakalı güzel bir durum olabilir açıkçası. Hemen bakalım. Ve korunma, hayrına olmayan şeylerden korunuyorsun dedi. Çok şükür, yani bizim olmuyor diye üzüldüğümüz şeyler aslında bizim hayrımızadır arkadaşlar. Buna inanalım. Ve tabii çaba sarf ediyorsak, yani çaba sarf ediyorsak, çalışıyorsak ki hiçbirimizin emeği boşa gitmez, o ayrı konu. Ve diğer mesaj diyor ki şans senden yana. Dokunduğun her şey altına dönüşüyor. Yani diyor ki yaz ayları senin için çok böyle şanslı geçecek sevgili Boğa burcu. Arkadaşlar akışlar, mesaj, enerji okuması çok güzel geldi. Her şey o güzel kalbine göre olsun. Kendine çok ama çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal.